Merhaba arkadaşlar, Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size makrome ipiyle harika bir supla modeli anlatacağım. Çok hoş, çok güzel, çok da pratik. Bir günde 2 hatta 3 tane bile örebilirsiniz arkadaşlar. İp olarak gördüğünüz gibi önel makrome ipi kullanacağım. 100 gram, 150 metre. 4 yumaktan 6 tane yetiyor arkadaşlar. 4 yumaktan 6 tane çıkıyor. Benimle aynı şekilde yaparsanız. Şöyle tığ olarak da 4 numara 2.50 milimetrelik tulip tığ kullanacağım. Boyut olarak 30 santim yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. 30 santim ideal. O yüzden sizinle birlikte yapacağım. Eminim çok güzel olacak. Beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Evet, şöyle iplerimi kenara alayım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Makrome ipiyle yapmayanlar nakon pırlantanın ipiyle de örebilirler arkadaşlar. Bu daha güzel, daha muntazam durur makrome ipiyle örmek isteyenler için. Ama ben bulamıyorum derseniz nako pırlantayla da örebilirsiniz. Yine benimle aynı şekilde yapın arkadaşlar. Boyut olarak küçük gelebilir, daha ince olabilir. O yüzden bir sıra fazla yaparsınız. Sihirli halka yapacağım. Sihirli halka için şöyle ipimi tutuyorum. Baş parmağımın etrafına şöyle 1-2 defa saracağım. Şöyle 2 halka oluşturacağım arkadaşlar. Şöyle bu şekilde yapalım. Oluşan 2 halkanın içine giriyorum. Bir zincirle sabitledim. 1-2 zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Bu yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektim. 11 tane trabzan yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 12 olacak. Şöyle arada çektirebilirsiniz. Şöyle. Evet, bir dolayıp 2 defa da çektiğimiz toplamda 12 tane trabzan yapalım. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, baştaki zincirle birlikte 3, 6, 9, 12 tane trabzanım oldu. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şöyle ortadaki halkamı iyice kapatmak istiyorum. Şöyle iyice çekelim arkadaşlar. Şöyle iyice çekip halkamızın ortasını kapatalım. Şöyle. Evet. Bu şekilde iyice kapatıp, evet, tam çektiremedim. Evet, kameraya çarpacak diye tam çektiremedim. Kamera arkasında kapattım. Şöyle ince uçlu tığ alıyorum. Şöyle hafif yürütüp arkadaşlar. Burada şöyle birazcık bırakıp kesiyorum. Burayı hafif çakmakla yakarsınız ki açılmasın. Evet. Şöyle tığımı alıyorum. Bu sırada her bir trabzan tepesine 2 trabzan yapacağız. Tığıma doladım. Hemen aynı yere bir trabzan yapıyorum. Yani zincirle birlikte 2 trabzanım olmuş oldu. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. 1, aynı yere ikinci yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. 1, aynı yere ikinci yapıyorum. Sıradakine geçtim. 1, aynı yere 2. Sıradakine geçtim. 1, aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Evet, bu şekilde her trabzanın tepesine 2 trabzan yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle son trabzanın tepesine 1, 2 trabzan yaptım. Evet, burada karşıya sabitlediğim yer arkadaşlar. Buraya batarsam artırma olur. Şimdi 24 tane trabzanım oldu. İlk yaptığım zincir karşımda. Bu sıradaki ilk yaptığım zincir. Onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim.
İkinci sırayı tamamladık. Bir üst sıraya geçtik. 3 zincir çekiyorum. 2, 3. Bu sırada bir tek bir çift batacağım. Şuraya batışım güzel olmamış. Şöyle zincirin diğer tekini de alıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle. 3 zincir. Dediğim gibi bu sırada bir tek bir çift batacağız. Tığıma doladım. Buna tek batmış oldum. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. 1. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine tek batıyorum. Tek trabzan. Sıradakine çift batıyorum. 1. Aynı yere 2. Bu şekilde. Bir tek batıyoruz. Sıradakine çift batıyoruz. 1. Aynı yere 2. Sıradakine tek. Sıradakine çift batıyorum. 1. Aynı yere 2. Bir tek. Bir çift. Evet, bir tek bir çift batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna yaklaştım. Son olarak çift batıyorum. 1. Aynı yere 2. Bu sıradaki ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, 3. sıramızda tamamlamış olduk. 1, 2, 3 zincir tığıma doladım. Bu sırada 2 tek bir çift batacağız. Evet, bunu tek kabul ediyorum. Sıradaki trabzan tepesine bir trabzan yaptım. 2 tek batmış olduk. Sıradakine çift batıyorum. 1. Aynı yere 2. 2 tane tek. 1. Sıradakine tek 2 oldu. 2 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1. Aynı yere ikinci trabzanımı yaptım. 2 tane tek. 2 tekten sonra sıradakine çift batıyorum. 1. Aynı yere 2. Evet, bu sırada 2 tek bir çift batacağız. Dediğim gibi sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. En son 2 tek battım. Son trabzanın tepesine de yine çiftim batıyorum. En son çift batıyoruz. Sıranın sonunda. Karşında ilk yaptığım zincir var. Tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. Evet, 5. sıraya geçtik. Tığıma doladım. Bu sırada 3 tek bir çift batacağız. Birinci tekimiz bu. Şimdi sıradaki trabzanın tepesine ikinci tekimi batıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine üçüncü tek trabzanımı yapıyorum. 3 tekten sonra sıradakine çift batıyorum. 1. Aynı yere 2. 3 tane tek. 1. Sıradakine 2. Sıradakine üçüncü tekimi battım. 3 tekten sonra sıradakine 1. Aynı yere ikinci trabzanımı yaptım. 3 tek bir çift. Evet. Mantığı kavradınız arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek. Şöyle bir tane de çift batayım. Evet, şöyle. 3 tek bir çift. Bu şekilde devam edecek. Bir sonraki sırada 4 tek bir çift. Sonraki sırada 5 tek bir çift. Son sıramızda da 6 tek bir çift batacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Her sırada bir tane teklerimiz artacak. 6 tek bir çift sırasını yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, ben size 6 tek bir çift olana kadar örün dedim ama bir sıra fazla ördüm arkadaşlar. Yani 7 tek bir çift ördüm son sırayı. Şöyle size santim olarak vereyim. Evet, şöyle santim olarak ölçelim. 18 santim olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 18 santim. Tabi esneme payı var, ütüleyince 1 santim daha büyür diye düşünüyorum. Evet, şimdi yine ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim.
Trabzan sıralarımın son sırası. O yüzden bu sırada kaydırma tekniği yapacağız desen olarak. Kaydırma tekniği. Şöyle sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi biraz geniş tutuyorum arkadaşlar. Kasma yapmasın. Sıradaki trabzanın tepesine bu şekilde batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Görüntü bu olacak. Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bakın ilmeğimizi geniş tutalım. Çok geniş de değil. Hafif geniş tutalım ki kasmasın. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde bir sıra ilerliyoruz. Evet, gayet kolay gördüğünüz gibi. Sıranın sonuna kadar, evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle son 2 tane kaldı sanırım. Batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şimdi ilmeğimi genişlettim. İlk yaptığım kaydırma tekniği bu. Şöyle modelimin tersinden bakın, arkadan yukarıya doğru o yuvaya tığım batırdım. Bu ilmeği alıyorum. Bunu buradan aşağıya çekiyorum. Şöyle. Sonra tığımı çıkardım. Buradan sıradaki trabzanın tepesine bakın bu şekilde batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Orada da kaydırma tekniği yapmış oldum. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne yaptık? Kısaca hatırlayalım arkadaşlar. 9 sıra, bakın 3, 6, 9 sıra trabzandan sonra kaydırma tekniği yaptık. Bir sıra etrafını, sonra 6 zincir çektik. Desenimize başlıyoruz. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincirin tepesine trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Tığıma doladım. Bakın sayıyorum trabzanlarımın tepesine. Şuna batmışım. 1, 2 tane atıyorum. Üçüncünün tepesine bu şekilde girerek yine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bakın tepesi duruyor. Şurada görüyorsunuz. Bu şekilde batacağız. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu trabzana 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Zincirle birlikte 3 kabul ediyoruz. Tığıma doladım. 1, 2, 3. trabzanın tepesine bu şekilde batarak trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tığıma doladım. Trabzanıma geriye doğru boşluğa batarak 2 trabzan yapıyorum. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Tığıma doladım. 1, 2, 3. trabzanın tepesine bu şekilde batarak trabzan. 3 zincir. Tığıma doladım. Trabzanıma geriye doğru boşluğa batarak trabzan yapıyorum. 1, 2. Doladım, bir tane daha göstereceğim. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tığıma doladım. Boşluğa batarak 2 trabzan daha yapıyorum. Evet, zincirle birlikte 3 oluyor. Sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle. Sonra 2 tane trabzanımı ördüm. Karşımda ilk yaptığım desenim var. Şöyle bakın. Yukarıya doğru sayarsak 1, 2, 3. zincire tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle buraya sabitledim. Sıradaki zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradaki zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan.
Tığıma doladım. Sıradaki zincire trabzan. Sıradaki zincire trabzan. Evet. Gördüğünüz gibi baştaki zincirle birlikte 4 tane oldu. Evet, şimdi tığıma doladım. Burada bakın sıradaki desenin şöyle buradaki zincirin tepesine bakın. İlk zincirin tepesine, sonra da zaten 2 tane trabzanım var. Zincirin tepesine bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir tığıma doladım. Bu trabzanıma geriye doğru batarak 3 trabzan. Bu sefer zincirle birlikte 4 trabzan oluyor. Bu şekilde. Tığıma doladım. Sıradaki desenin bakın ilk zincirin tepesine şöyle şuraya batarak trabzan. 3 zincir. Tığıma doladım. Geriye doğru boşluğa girerek 3 tane trabzan. 1 2 3. Zincirle birlikte 4 oldu. Tekrar gösteriyorum. Tığıma doladım. Sıradaki desenin bakın ilk zincirin tepesine trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tığıma doladım. Geriye doğru boşluğa batarak 3 trabzan. 2 ve 3. Evet. Sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. Şöyle sonra 3 trabzanımı yaptım. Yine karşıda ilk yaptığım desenimin şöyle buradaki zincirin arkadaşlar. Zincirin dibine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şimdi yukarıya doğru çıkacağım şuraya kadar. Sıradaki zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, yukarıya çıktık. Şimdi 11 tane zincir çekelim. Son sıramız 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. Geriye doğru 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir tane pipirik yaptık. Tığıma doladım. Şimdi sayıyorum zincirlerimi. 1, 2, 3, 4.'ye trabzan. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Sıradaki zincire trabzan. Sıradaki zincire trabzan. Sıradaki bakın son zincirime trabzan. Bu sefer 4 tane trabzan yaptık. Zincirle birlikte 5 oldu. Tığıma doladım. Şimdi sıradaki desenin bakın, zincirin tepesine, köşeye zincirin tepesine girdim. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan yaptım. Bu sefer bir doladık. 3 defa da çektik trabzanımızı. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geriye doğru bakın. 1, 2, 3. Hatta 4.'ye mi batsam? Şöyle 3.'ye batalım arkadaşlar. 3.'ye. Evet, 4.'ye batalım. 4.'ye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Pipirik yaptım. Tığımı doladım. Yine buradaki trabzanın gerisindeki boşluğa girerek 4 tane trabzan. 2, 3, 4. Zincirle birlikte 5 oldu. Pipiriğimde hoş bir görüntü oldu. Tığıma doladım. Sıradaki desenimin köşesine, zincirin tepesine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. 6 zincir. Son sıramız bu şekilde. Geriye doğru 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Tığıma doladım. Buradaki trabzanın gerisindeki boşluğa girerek 4 tane trabzan. 2, 3, 4. Tığıma doladım. Sıradaki desenimin bakın zincirin tepesine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. 6 zincir.
Geriye doğru 4. zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Tığımı doladım. Trabzanıma 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4. Tığıma doladığım sıradaki desenimin bakın zincirin tepesine bir dolayıp ilk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan. Sonra 6 tane zincir. Dördüncüye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Tığıma doladım. Yine bu trabzanıma 4 tane trabzan. Evet, bu şekilde ilerliyor son sıram. Sıranın sonuna kadar gelin. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle gördüğünüz gibi sıranın sonunda ilk yaptığım bakın desenimin zincir köşesindeki zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Şöyle arkasını çeviriyorum. Şöyle sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeğimi buradan aşağıya çekiyorum. Arkada bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Evet, şöyle biraz ipimizi aradan yürütelim. Bu arkada da bir zincir çekebiliriz arkadaşlar tekrardan ki yukarıya çıkmasın. Şöyle iyice saklayalım. Sonra çakmakla ucunu hafif yakarsınız arkadaşlar. Evet, keselim. Fazlasını burada çakmakla yakıp evet şöyle göstereyim size. Ütü yapabilirsiniz arkadaşlar. Ilık ütü yapın. İlk önce tersinden ütüleyin. Sonra ön yüzden de bakarsınız. Çok sıcak olmasın lütfen. Hani kesinlikle çünkü polyester. İsterseniz nemli bez koyun. En düşük ayarda ütü yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bitti. Çok hoş, çok güzel oldu. Şöyle santim olarak da vermek istiyorum. 30 santime yakın diye düşünüyorum. Ya da 30 santim olabilir. Şöyle. Evet, bakın tam 30 santim olmuş. Boyut olarak da ideal. Çok hoş, çok güzel bir suplamız oldu. Böyle. Evet, tamamen ideal boyutta. Böyle bombeleşme de olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet düz duruyor. Dediğim gibi hafif ılık ütü de yaparsanız gayet düzgün, muntazam olacaktır. Şöyle biraz daha kameraya alayım. Evet, beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Şöyle arkasını göstermek istiyorum. Çok hoş, çok güzel oldu. 12 ya da 8 ya da 6 tane olarak yapabilirsiniz. Bu boyutu küçük geldiyse artırmayı bir sıra fazla yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz bir sıra eksik yapabilirsiniz. Size kalmış. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.